Artık finale son bir adım kaldı. Welcome to Derry'nin 7. bölümü geldi. Bir noktadan da içim böyle bir garip oluyor çünkü hayatımda ilk defa bir korku dizisi izledim. Hatta bu dizi sayesinde korku filmi de izlemiş oldum, It filmlerini. O yüzden de bende yeri ister istemez bir tık ayrı oluyor. 7. bölüm için de bir tık heyecanlıyım bu yüzden. Videoya geçmeden önce şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Kulaklığımı da takayım. Yine 1908'e bir flashback yapıyoruz galiba. Hain it. Adamın hayatını çalmış. Halbuki kızıyla böyle güzel mutlu anılar geçirebilirdi her ne kadar sahnede çocuk zorbalığına maruz kalsa da. Bu arada Bill Skarsgård'ın o bakışı bile acayip ürkütücü değil mi ya? Palyaçolar da üzülür. Kendine kimlik arayan it. Hayret bu sefer müzik yükseldiğinde ekrana bir şey fırlamadı. Allah'ım intro. Dizi bende şöyle bir şey bıraktı. Bu introda çalan şarkı var ya, o herhangi bir yerde çaldığında artık geriliyorum. Instagram'da gezinirken veya olur da biri dinliyorsa vesaire böyle bir irkilmeye başlıyorum. Harika bir alarm sesi olmaz mı? Ya hayır ya, benim Fav Baby'me bir şey olmasın. Irkçı pislikler. Ay üstüne kapattılar. Yakacaklar. Ay hayır. Yakıyorlar. Ay. Ay çok kötü. Aa, konuşuyor sonunda. Soysuzlar. İnsan değilsiniz. Of, bu nasıl bir bölüm başlangıcı? Ya bir şey olmasın ona. Favori veledim o benim. Aa, ağlarım ya. Hayır. Ya hayır ya. Ay çok üzüldüm şu an. Acayip üzüldüm. Hayır ya. Allah'ım ya Rabbim. Favori veledimin bu şekilde veda edeceği mi tuttu? Ruh hastası Ingrid. Ve bak. Yok artık. Ev. Anlaşıldı. Bugün de yemek yemeyeceğiz. İspitçi Ingrid. Allah'ın cezası. Ruh hastası, manyak, tedavi ol. İğrenç. Surata bak. Sen şimdi naneyi yedin Ingrid. Sen o değilsin diyor. Çok zeki bir kadınsın. Işıkları gördü. Favori veledim gitti. Çocuğu çıkartıp götürsenize dışarı. Öyle bırakıyorsunuz kendi haline. Ağlarım yani. Şu sahneye ağlarım şimdi. Ya dramatikleştirmeyin işte daha fazla. Gitsin artık ya. Şurada öğüt mü verilir yani şurada? Kızın annesi nerede ya? Çıkmıyor bir türlü ortaya. Dizinin geçişleri, olay. Siyahilerin hepsini birbirine benzetiyorlar ya, işte siyah. Ayırt edemiyoruz falan. O mantıkla yapılmış bir espriydi. Güzeldi. Korsan kızın anası babası nerede acaba? Hala gözükmüyorlar. Lily yine karanlığa mahkum duruyor. Rich nasıl gider ya? Rich'i çok sevmiştim. Ay güzel sahne. Resmen diyor ki it dünyaya açılsın. Böyle bir baksın, gezsin, tozsun. Tam olarak burada bir teorim var. Acaba Lily'deki menhiri alıp şu çıkardıkları menhirin yerine mi koyacaklar 8. bölümde, final bölümünde, sezon finalinde? Diktatör doğuyor. Uyandı. Artık bir çıkış kapısı olduğunu biliyor. Ay. Işıklarını gösterdi ona da. Bu nasıl bir bölümdü böyle? Dizi 6 bölümdür bizi tam olarak böyle bir 7. bölüme hazırlamış. Finali tahmin bile edemiyorum, düşünemiyorum. Her detayıyla o kadar iyi işlemişler ki. Bir de bu bölümde diğer bölümlerden daha yoğun olan bir şey vardı. Tüm duyguları bana hissettirdi izlerken. Hani güldüğüm oldu, gözlerimin dolduğu oldu. Favori veledim gitti ya. Ona yanarım da ona yanarım yani. Aslında beklenilen böyle final bölümünde böyle büyük bir kaos yaşanması ve 27 yıllık uykuya sonrasında dalmasıydı. Ancak 7. bölümde verdi bunu bize dizi. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu bölümle ilgili fikirlerini paylaşmayı unutma lütfen. Bu bölümün ilk 20-30 dakikası hani neredeyse gözümü bile kırpmadım. O kadar keyifli aktı. Beni sadece final sahnesi yerimde bir tık sıçrattı. Korku öğesinden ziyade diğer duyguları ve gerginliği, tedirginliği çok hissettirdi bana. Ve bu bölümde Ingrid'le birlikte Will de Deadlight formuna maruz kaldı, Pennywise'ın yani It'in. Acayip şaşırdım. Ingrid için zaten o sahnede beklenilebilir bir şeydi. Ya Deadlight formuna maruz kalacak ya da ölecekti. Ama Will'e böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Yani o menhirin oradan çıkarılması
tamamen palyaçonun sınırlarının genişlemesi anlamına geliyor. Yani It'in sınırlarının genişlemesi anlamına geliyor. O çıkardıkları menhir şu anda komutanların elinde. Muhtemelen Lily'nin elindeki menhiri geri koymaları lazım. Çünkü 27 yıl sonra It filmleri var. It'in birinci filmi var. Bölümün başlangıcında hani Pennywise'ın kim olduğunu görüyoruz ve It'in Pennywise formunu çalarak kullandığı binbir kılıktan biri olarak bu formu kullanmasının nedeni de zaten hani çocuklarla daha sempatik bir ilişkisinin olması. Asıl çıldırdığım şey Ingrid karakteri. Ya sen bak, her bölüm buna sinirlenmekten kendimi alıkoyamıyorum. Hani babasına yardım ettiğini düşünüyor, babasını ortaya çıkarabileceğini düşünüyor ve bunu tek başına çocukları babası için kurban ederek yapıyor. Bak, geçen bölüm de beni çıldırtmıştı. Hani bu bölümde gözünün önünde palyaço beyin yiyor. Aa, sen benim babam değil misin ya diye böyle bir dönüp soruyor. Değilsin ya diyor. Hani bunun için bu kadar yıldır bu arayışa girmene, bu kadar şeyi yapmana, hani babanı hiç mi tanımadın? Anormalliklerini hiç mi bilmiyorsun? Cidden baba şey gibi, hani büyü mü yapıldı babana? Hani büyüden mi böyle? Bu arada Pennywise hani onun sahne kimliği, isminin ve soy isminin baş harflerinin de mendile işlenmiş olduğunu gördük ki keza Periwinkle zaten oradan anlıyor babasının ormanda bir şey tarafından ele geçirildiğini. 8. bölümü acayip merak ediyorum çünkü Pennywise'ın uyku düzeni artık bozuldu, sınırları gevşedi ve hemen soluğu Will'in evinde aldı. Ve kostümü de fark ettiniz mi? Kostümde de bir değişiklik oldu o final sahnesinde. Hani full kanla bürünmüştü artık. Hani kostümü de artık daha karanlık bir noktaya evrildi. Yani bu da onun bir tık daha zalimleştiğini gösteriyor. Keza 8. bölümde de muhtemelen Pennywise hani daha dehşet verici bir tondan, hani Deadlight'ı da gösterdi zaten. Ama filmlerde şöyle bir şey vardı. Deadlight'ı görenlerin de normale döndüğünü biz gördük. Filmden biliyoruz. Görülerinde, düşüncelerinde, zihninde daha farklı bir bulanıklık veya berraklık oluşuyordu. Ingrid'in normale döneceğini düşünmüyorum. Ancak Will'in normale dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü o çocuk dönmeli. Bölümde asıl korkunç olan hani o jump scare değil de daha çok açılış sahnesindeki o katliam anıydı. Ya cidden hani video kaydı olmasa muhtemelen çok fazla küfür edebilirdim o kısmı izlerken. Acayip rahatsız oldum. Ama hala Pennywise'ı askeri bir komplo silahı olarak kullanabileceğini düşünüyor. Neymiş efendim? Halklar bu şekilde korkudan dolayı dinlermiş. Orada zaten bizim esas olan çıkıyor ve diyor ki o dediğim boyun eğmek oluyor diyor. Çok fazla konuyu bir ortada buluşturan ve bunu seyircisine aktaran bir dizi olduğu için zaten en başından beri, ilk bölümden beri kendini bana sevdirmişti bu dizi. 7. bölüm benim için Nirvana'ydı. Edit'i yaparken fark ettim. Heller'ın karakterinden nasıl bahsetmeyiz? Hemen eklemek istiyorum. Heather'ın karakteri zaten korkularını bastırdığı kutuyu önceki bölümde açmıştı. Ve bütün korkuları açığa çıkmıştı. Ölülerle konuşabiliyordu ama buna engel oluyordu. Çünkü eğer biriyle konuşmaya başlarsa hepsini duyacak. Ve hepsi Heather'ınla iletişim halinde olacak. O da bundan çekindiği için kendini buna kapatıyordu. Fakat bu bölümde tabii ki de vicdanını dinleyerek olması gerektiği gibi ölülerle konuştu. Çünkü çocukları oradan çıkarması gerekiyordu. Ki muazzam detaydı. Ama bölüm sonuna doğru zaten de Menher'in yerini tespit etmeye çalıştığı sırada hani ne kadar zor durumda olduğunu, sürekli terlediğini, rahatsızlık hissini, onlarla konuştuğunu veya onların daha doğrusu Heller'ınla konuşmaya çalıştığını, hatta yakın zamanda kaybettiği arkadaşlarının bile Heller'ına gelip musallat olduğunu gördük biz ki Heller'ın kadar olması da izlerken ben de bir tık rahatsız oldum. Şimdi Heller'ının kesinlikle 8. bölümde mentalini toplaması gerekiyor. Hani nasıl yapacak bilmiyorum. Bu hani terapiste gidip tedavi almasıyla değil de kaplumbağayla falan çözülecek bir şey bu. Tabii 8. bölüme bunu nasıl kurgulamışlar, bize nasıl verecekler izleyip göreceğiz. Bu bölümde karakterlerin hemen hemen hepsi ön plana çıkıyordu. Bir kere benim favori veledim zaten oyun dışı edildi, ekarte edildi. Buna çok üzüldüm. O zaten bölümün yıldızıydı. Hatta bence dizinin yıldızıydı. Niye onu hiç ettiniz ya? Keşke o Pennywise'ın gırtlağına menheri saplayan kişi olsaydı. Neyse, bunun dışında Lily biraz arka plandaymış gibi gözüktü ama onda da bir menhir parçası olduğu için aslında o da arka planda değil. Hepsi olması gerektiği gibi ilerledi. Yani dizi 7. bölümde resmen şunu dedi. Bakın, size izlettiğimiz o 6 bölüm var ya. O bu bölümün altyapısıydı. 8'i izleyince bakalım ne olacak? Hani ne diyeceğiz? Merak ediyorum. Hani her yeni bölümde diyorum ki bu bölüm daha iyiydi ama 7. bölümün bu kadar iyi olmasının sebebi zaten biz 6 bölümdür tam olarak bu bölüme hazırlanmışız. 8. bölüm zaten bir kurtuluş bölümü gibi de düşünülebilir. Çünkü filmlerin sonunda çocuklar Pennywise'ı alt ediyordu. Ama asıl bu bölüm beni böyle yerden yere vurdu duygusal olarak iki noktada.
İkincisi neydi? Tabii ki de Rich'in fedakarlığı. Favori karakterim Rich'ti. O kadar çok sevmiştim ki kendisini. Hani hareketleri, sempatikliği. Zaten sempatik olması beni yakalamıştı. Bu bölümde de bir şövalye ile kendini özdeşleştirerek feda etmesi acayip duygusal bir andı benim için. Bölümün en duygusal anlarından birisiydi benim için. Yani hala ona veda ettiğimizi kabul etmek istemiyorum. 7. bölüm harika bir bölümdü. Çok zevklice kurgulanmıştı ki dizinin kurgusunda şu ana kadar kötü herhangi bir şey yoktu bence. Acayip sevdim. Şimdi haftaya final bölümü gelmesi için gün sayacağız. Bu bölümün puanlarının da çok yüksek olacağını düşünüyorum ben. Sen izleyip beğendin mi? Ne düşünüyorsun? Videoya hype puanı verirken yorumlarda düşüncelerini yazabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.